Herkese iyi akşamlar. 19 Nisan 2024 haftanın son günü Amerikan piyasaları kapanışlarını yaptılar. Öncelikle ufaktan onları bir irdeleyelim. Arkasından Bitcoin'e halving öncesinde son 4 saat 6 dakika kalmışken bir kayıt yapalım. Dow Jones günü 1056 artıda, S&P 1088 eksi, Nasdaq sürpriz yapıp günde 2.05'te kapattı. Dow Jones şöyle hemen 4 saatlik grafisini açtım. Mum kapanışlarını aldım hızlıca. Gördüğünüz gibi yükselen bir trendi vardı. Bu trend üstünde düzeltmesini gerçekleştirdi. Düşenini kıramamıştı. İlk kırdığı anda da destek aldığı yerden gördüğünüz gibi kafayı birazcık yukarı doğru kaldırdı bugün. Fibonacci çalışmasına şöyle bakacak olursak da mum kapanışlarında gördüğünüz gibi 0.236'ın altına sarktı ve buradan ki evvelden de bir hani buradaki destek noktaları gözüküyor. Yükselen trendinden desteği aldığı gibi kafayı yukarı doğru kaldırdı. Hatta 4 saatliklerimiz evet doğru. Şuradan candle'larımızı açıyoruz. Düşenini kırdığı gibi ilk tepesini yaparak bir tekrardan kendini trend üstüne attı. Devam edelim. S&P ne durumda? S&P gördüğünüz gibi o da teknik olarak şu anda 0.23 düzeltmesini gerçekleştirdi. Devamında 0.38'e kadar gidecek mi, gitmeyecek mi göreceğiz. Fakat şu anda teknik olarak düzeltmesini gerçekleştirdi. Nasdaq biraz daha sert gidiyor. Yükselen trendine doğru bir e, düşüşü var. 0.23'ü geçti, 0.38 düzeltmeye doğru geldiğinde zaten muhtemelen yükselen trendini de test etmiş olacak. Büyük bir ihtimalle eğer ki bir terslik olmaz, Amerika böyle pozitif giderse bununla birlikte yükselişine tekrardan dönüş yapacaktır. Yoksa buradan belki 0.5'e doğru devam edebilir. DXY an itibariyle binde 7 ekside duruyor. Arkasından hemen bizim totallere geçiyorum. Total ölçümüz 1.04'te 641'e dayandık. Oradan ufak bir red yedik. Geçen 3 tane, 4 tane 4 saatlik zaman diliminde fazla aşağıya sarkmadık ama gördüğünüz gibi aşağı sarkma hareketleri olduğunda da tekrardan yukarıya doğru bir itme hareketimiz var. Total 2 tane fiyat destek bantının arasında 942 ile bende 1.07 arasında git gel yaşıyor. Totalde ise totalimizde aynı şekilde 2.14 ile 2.40 arasında bir hareket dilimi içerisindeyiz. Umarız yukarıya doğru kırma hareketini yapar ve yükseliriz ya da aşağı doğru yapacak. Göreceğiz bakalım ne olacak. Halving halving dedik. Halvingimiz geliyor. Evet, dominans bugün bir ara çok yükselmişti. Son 2-4 saatlik dilimde gördüğünüz gibi bir aşağı doğru ayı çekici hareketiyle birlikte ikinci bir 4 saatlik güzel mum ve son yarım saatte ufaktan kafayı bir yukarı doğru kaldırış haline geçti. 15 dakikalığa alıyorum. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Güzel iki tane tepe. Düşen tepeler ve dipler yaptık. Umarım devamı gelir. İlk kırmamız gereken yer 55.46. Arkasından 55.22 diyeceğiz ve sonrasına bakacağız. Bitcoin'de durumumuz ne? Bitcoin'de düşen dipler ve tepelerimiz vardı biliyorsunuz. İlk kez bunu kırdık. Üstünde bir tepe yaptık. Dibini oluşturduk diyelim. Önümüzde eğer ki yükseliş devam edecekse ilk tepemiz 65 66,5 sonra da 67,5 üstünde bir tepe yapmayı hedefleyeceğiz. Ya da buradan dipten ikisini birden belki fotokopi yapar. Bugün içerisinde de konuşmuştuk. Umarız üstüne atar. 4 saatlik zaman diliminde baktığımızda ise daralan bir üçgen yapımız vardı, bir formasyonumuz vardı biliyorsunuz. Bitcoin kendisini bunun içerisine attı şu anda. Görüldüğü gibi şöyle içeriye girdik. Bakalım halving sonrasında bu üçgen yapısı teknik olarak formasyonunu çalıştıracak mı, hedefine gidecek mi, gitmeyecek mi göreceğiz. Öbür taraftan da yaklaşan yükselen bir diagonalimiz vardı sarı biliyorsunuz bant. O bantın üstüne bugün bir çıkış denemeleri oldu. Hafiften çıktık. Oralarda tutunmaya çalıştı. Tekrardan tutunamadı. Ufacık bir satışta tekrar aşağısına geldik. An itibariyle kümülatif volüm delta artı 4500'lerde. Gün içerisinde şuralardayken 5000'lere çıkmıştık. Şuralarda 3000'lere falan düşmüştük ama aşağıya doğru satış gelmesine rağmen kümülatif volüm delta pozitifte ekstra bir katkı geldi ve artı 4500'lerdeyiz. Altcoin'ler çok da böyle bir farklı durumda değiller ama Bitcoin ve Ethereum'a nazaran biraz daha pozitif duruyorlar.
Çok ekside bir şeylerimiz yok. Run ekstrem bir 11 yapmış, ICP 10 yapmış aşağıda. Benim takip etmediğim coinlerden ama sizler soruyorsunuz. Genelde ana trenddeki ilk 100 içindekiler de 1 ile 3 arasında duruyorlar. Evet, bakalım önümüzdeki süreçte halving'e şu anda yandan countdown'a bakıyorum. 4 saat 1 dakika 38 saniye de aşağı doğru saymaya devam ediyor. Yani 10 dakika eklersek ne yapar? 23.40, 4 saat üstüne koyarsak 3.40 gibi bir yani yeni günün ilk dakikalarında, ilk 40 dakikasında gerçekleşecek gibi duruyor. Büyük bir ihtimal gece 1.30-2'den sonra o saatlerde belki bir canlı yayına gireriz. İzlemeyi, oradan takip etmeyi beraber gerçekleştiririz. Hafta sonu geldi. Amerika bu Nasdaq'ın düşüşünü takip de etmedim. Niye düştüğünü bir belki akşam sohbet esnasında o saate kadar bakar. Ekstra olarak niye Nasdaq bu kadar kendini saldı onu bir takip etmek, öğrenmek lazım. Başka veri olarak ekleyebileceğimiz bir şeyimiz var mı? Aşağıda bu 59'daki biliyorsunuz likiditeyi almadan yukarıya doğru hareketimizi yaptık. Acaba almadan 75'lere doğru gider, üstteki likiditeleri alır, sonra mı aşağıya döneriz? Bunların hepsini ilerleyen anlarda göreceğiz. Hafta sonu geldi. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Gece canlı yayında sohbet muhabbetimize bakarız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.